1972 yılında sinema dünyası sansasyonel bir filmle çalkalandı. Adı Paris'te Son Tango'ydu. Özü itibariyle genç bir kadınla olgun bir adam arasındaki şiddetli fiziksel birlikteliğe odaklanarak cinselliğin dehlizlerindeki tutkuyu inceliyordu. Bu filmde henüz 30'lu yaşlarına yeni girmiş İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci, sinemanın dev aktörü Marlon Brando'yu filmin başrolü için ikna etmişti. Sıra kadın oyuncuya geldiğinde 20. yaşını sette kutlayacak olan Maria Schneider seçildi. Oyuncu bir baba ve model bir annenin evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelmişti. Maria onunla hiç ilgilenmemiş babasıyla yıllar sonra tanışmış fakat onu büyüten annesinin de tepkisini çekmişti. Maria, oyuncu olarak ufak tefek işlerden sonra Marlon Brando gibi bir aktörle çalışma teklifini kaçırmadı. Fakat yönetmen Bertolucci sette oyuncuları değil karakterleri görüyor ve gerçekliği yakalamak için farklı yöntemler kullanıyordu. İşte bir sahne Maria'dan habersiz doğaçlama çekildi ve bu sahnede yer alan Maria çok yoğun bir psikolojik altüst yaşadı. Ve 2011'de ölene dek onun hem özel hayatında hem de kariyerinde etkili oldu bu sahne. Maria, Bertolucci ile bir daha asla yan yana gelmedi ve onunla konuşmadı. Maria Olmak filmi işte bu kırılma noktasından yola çıkarak ve Maria'nın yaşamındaki en önemli bazı duraklara uğrayarak kadınların sinemada ve hayatta erkeklere ve kimi hemcinslerine rağmen onuruyla var olma haklarını sürüyor ortaya. Yarım asır sonra kadınlar hala ağır faturalar ödeyerek mücadelelerine devam ederken bu filmde tam olarak güncelliğin merkezine oturmuş oluyor. Düşünün ki Paris'te Son Tango en iyi yönetmen ve erkek oyuncu dallarında Oscar adayı oldu. Hem Bertolucci hem de Brando iyi para kazandı ama Maria'ya filmin erotizmiyle hatırlanmak ve küçük bir kazanç kaldı. Maria sonra oynamaktan gurur duyduğu başarılı filmlerde yer alsa da Paris'te Son Tango'nun setinde sömürülmesinin izlerini silemedi. Yönetmen Jessica Palut, Maria'nın hikayesinde bir tür içsel isyana odaklanarak bilmeyenler için bu örneği gösterip kadınlara dönük tacizlerin bazen nasıl sinsice planlandığının da altını çiziyor. Anımsarsanız bu gerçek öyküye benzer bir başka filmi de aylar önce seyretmiştik. Adı kötü oyuncu olan o film tamamıyla kurmacaydı. Fakat yine sette çekimler sırasında gerçekleşen çarpıcı bir tecavüz vakasını anlatıyordu. Maria Olmak filminde Marlon Brando'yu oynayan Matt Dillon şaşırtıcı derecede ona benzemiş. Hem fiziksel anlamda hem de performans olarak. Maria'yı canlandıran Romanya doğumlu Anna Maria Bartolomei ise geçtiğimiz haftalarda gösterime giren Monte Cristo kontundan hatırlayanlar olacaktır. Sinemanın yükselen oyuncularından ve Maria Olmak filmindeki başarısı da bu yükselmenin süreceğini haber veriyor. Je voudrais être actrice. Vous vous appelez comment? Maria Schneider. Vous avez quel âge, Maria? 19. Vous seriez la 12e tête d'affiche. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando. Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. Vous êtes allé loin? Comment vous avez fait pour l'aborder? Prise par surprise. Mais on s'en fout de la vérité. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre.